Kedinizin kapı eşiğine uzandığını gördüğünüz o anı düşünün. Tam odalar arasında bir noktada. Ne tam içeride, ne de tam dışarıda. Sanki kendi küçük sınır kapısını kurmuş gibi. Peki bu davranış aslında ne anlatıyor? Bugün bunun derinlerine ineceğiz. Çünkü bir kedi kapı eşiğine yatıyorsa bu kesinlikle tesadüf değildir. Hatta kedilerin dünyasında bu davranışın düşündüğünüzden çok daha fazla anlamı vardır. Kediler gündelik hayatta pek çok mesajı beden dilleriyle verir. Miyavlamak onların iletişiminin yalnızca küçük bir kısmıdır. Asıl iletişim sessizdir. Pozisyonlarla, yer seçimleriyle, bakışlarla ve işte kapı eşiği dediğimiz o küçücük alan. Kediniz için adeta bir iletişim merkezi. Kapı eşikleri aslında bizim ev hayatımızda fark etmediğimiz önemli enerji noktalarıdır. Ev içinde hareket akışının tam ortasında bulunurlar. Biz insanlar için sadece bir geçiştir. Ama bir kedi için ise bambaşka bir dünya sunar. Kediniz kapı eşiğine uzanıyorsa ilk olarak şunu bilin. Sizi izliyor olabilir. Ama bunu rahatsız edici bir şekilde değil. Tam tersi. Sizi sevdiği için, sizi merak ettiği için ve gün içindeki enerjinizi ölçmek için yapıyor olabilir. Kediler her zaman yan yana olmak zorunda değildir. Bazıları yanınızda yatmayı sever. Bazıları ise mesafeli sevgi diline sahiptir. Mesafeli sever ama yine de gözünün önünde olmanızı ister. Kapı eşiği tam bu yüzden harika bir nokta olur. Bu pozisyon kedinizin size görüş alanımdasın, ben iyiyim, sen de iyisin, kontrol bende deme şeklidir. Aslında bu bir güven mesajı. Kapı eşiği kediniz için hem stratejik hem de psikolojik bir konumdur. İki odayı birden görür. İki alanı da aynı anda kontrol eder. Bir kedi için bu büyük bir avantajdır. Çünkü kediler doğaları gereği çevre hakimiyetine önem verir. Avcı oldukları kadar aynı zamanda av olmaya karşı da tetiktedirler. Bu yüzden yüksek noktalar, köşeler ve geçiş alanları onlar için büyük anlam taşır. Kapı eşiğinde uzanmak, kedinizin çevresini taramasını kolaylaştırır. Bir oda neler olduğunu, diğer odada neler döndüğünü, kim nerede, köpeğiniz nerede, siz neredesiniz, evdeki hareketlerin genel akışı nasıl, hepsini aynı anda izler. Bir düşünün, eğer kediniz bir odaya girip çıkmayan biri olsaydı, o eşikte yatmayı tercih eder miydi? Hayır, çünkü o eşikte olmak, evdeki trafiği yönetmek demektir. Hatta bazı kediler için bu bir gözlem nöbeti gibidir. İster istemez evin güvenlik görevlisine dönüşürler. Eğer kediniz kapı eşiğini sık sık kullanıyorsa, bu size karşı bir bağlılık şeklidir. Sürekli temas kurmadan ama sürekli yanında durarak bir bağ oluşturur. Hani bazı insanlar vardır, sizi çok sever ama sarılmak yerine yan masada oturur. Ama varlığıyla hep destek olur. Kedinizin kapı eşiğinde yatması biraz bunun gibi bir sevgidir. Bir diğer önemli nokta ise kediler bu alanı seçerken genellikle kendilerini rahat hissettikleri için seçerler. Kapı eşikleri, kedilerin hem güven içinde uzanabileceği hem de ani bir hareket gerekirse hızla kalkabileceği açık ve kullanışlı bir konumdur. Bu pozisyon onları güvende hissettirir. Aynı zamanda harekete hazır halde olmalarını sağlar. Kediniz burada yatarak çevre kontrolünü elinde tutar. Bu davranış aslında size "ben buradayım ve gerekirse harekete hazırım" mesajını verir. Bu durum özellikle evde birden fazla kedi ya da başka bir hayvan varsa daha belirgin olur. Çünkü kapı eşiği aynı zamanda bir geçiş hakkı alanıdır. Kediniz diğer hayvanlara şöyle bir mesaj gönderebilir. "Bu alan benim. Buradan geçmek istiyorsan önce beni tanı." Tabii bunu tehdit olarak değil, daha çok sınır çizme ve evi organize etme şekli olarak düşünün. Kediler arasındaki iletişim bizim düşündüğümüz kadar sessiz değildir. Ama bizim kulağımıza ve gözümüze pek gelmez. İşte kapı eşiğinde yatmak da bu sessiz iletişimden biridir. Bazı kediler kapı eşiğini kavşak noktası gibi kullanır. Evin en çok kullanılan yollarından biri olduğu için stratejik bir merkezi yönetiyormuş gibi hissederler. Oturur, uzanır ve gelen geçen herkesi izler. Bu durumda kediniz adeta evin trafik polisi gibi davranır. Ama elbette çok daha tatlı ve yumuşak bir versiyonu olarak. İşin bir diğer tarafı ise kedinizin duygusal durumu olabilir. Bazı kediler sizi özler ama bunu doğrudan göstermezler. Kapı eşiğine uzanarak hem size yakın olur hem de alanını korur. Bu, kedinin "seni koruyorum
ama aynı zamanda kendi alanımı da kolluyorum demesidir. Kedilerin duygusal zekası sandığınızdan çok daha güçlüdür. Sizin enerjinizi, ruh halinizi ve hatta stres seviyenizi bile fark edebilirler. Evin içinde dolaşıyorken kapı eşiğinde yatan bir kedi aslında sizin gelişinizi bekliyor olabilir. Bazı kediler için siz başka odadayken bile sizi izlemek önemli bir ihtiyaçtır. Bu durum onları güvende hissettirir. Sizin hareketlerinizi takip etmek onları rahatlatır. Siz evin lideri olduğunuz için hareketlerinizin ritmini görmek, kediniz için düzen demektir. Aynı zamanda bu bir varlık gösterme biçimidir. Kedi dünyasında varlık göstermek büyük önem taşır. Bir kedinin görünür olması, bulunduğu alanı sahiplenmesi demektir. Bu yüzden kapı eşiğine uzanarak hem size buradayım der, hem de evi markalar gibi kendi enerjisini bırakır. Bazı kediler ise kapı eşiklerini oyun alanı olarak kullanır. Pusuda bekleyip aniden patileriyle sizden bir hamle çalabilirler. Bu tamamen eğlenceli bir taktik ama bu oyunda bile çevre kontrolü vardır. Bir yandan oyunu yönetir, bir yandan ortamı izler. Bu davranışın bir başka nedeni ise sıcaklık olabilir. Kapı eşiklerinin zeminleri genellikle düz ve serindir. Sıcak yaz günlerinde kediniz buraya uzanmak isteyebilir. Bazen de güneş ışığı bu bölgeye düşer ve kediniz hem güneşlenir hem de pozisyonunu korur. Kapı eşiği aynı zamanda kediniz için denge noktası gibidir. Ne içeride ne dışarıda. Tam ortada. Kediler bu tarz ara bölgelerde olmayı sever. Çünkü bu alanlar onların ruh haline göre iki tarafa da kolayca geçmesine izin verir. Bazı kediler de kapı eşiklerini sadece dikkat çekmek için kullanır. Siz sürekli oradan geçiyorsanız, kedinizin tam o noktada yatması sizinle iletişim kurmanın en kolay yoludur. Size küçük bir hatırlatma yapıyor gibidir. Beni gör, beni fark et. Buradayım. Kimi zaman kediniz huysuz görünür ve sizi engelliyormuş gibi kapıyı tıkar. Ama bu çoğu zaman engellemek için değil, sadece varlığını hissettirmek için yapılan bir davranıştır. Sizinle temas kurmadan ama alanınızda var olarak iletişime geçer. Kapı eşiği, kediniz için ayrıca güvenli bir kaçış noktasıdır. Her ihtimale karşı. Kediler doğaları gereği her zaman güvenli bir çıkış noktası ararlar. Kapı eşikleri bunun için mükemmeldir. Hem açık, hem hızlı, hem de kontrol edilebilir. Kedinizin kapı eşiğinde yatması çoğu zaman sağlıklı ve normal bir davranıştır. Ama eğer sürekli aynı noktada, hareketsiz ve isteksiz yatıyorsa bu durumda bir rahatsızlık belirtisi olabilir. Ancak genellikle kediler kapı eşiğini aktif bir gözlem noktası olarak kullanır. Rahatça uzanır, ara ara başını kaldırır, çevreyi takip eder. Sence bu da doğal bir davranıştır. Eğer evde birden fazla evcil hayvan varsa, kapı eşiği bir çeşit sessiz müzakere alanı haline gelir. Kediniz oraya uzanarak diğer hayvanlara mesafe koyabilir. Kimseyi tehdit etmeden kendi varlığını hatırlatır. Burası benim konfor alanım mesajını verir. Özellikle utangaç ve çekingen kediler kapı eşiğini güvenli bir alan olarak görür. Ne tamamen içeri girmek zorunda kalırlar, ne de tamamen dışarı çıkmak. Yani ortamı gözlemleyip gerektiğinde geri çekilebilecekleri bir sığınak alanı oluştururlar. Kimi zaman kediniz sizi eve girişte bu eşikte karşılar. Bu durumda kapı eşiği artık bir gözlem noktası olmaktan çıkar. Bir karşılama alanına dönüşür. Bazı kediler sevindiklerini gösterirken bu alanı tercih eder. Çünkü hareketlerinizi, sesinizi ve enerjinizi bu noktadan daha rahat algılar. Kapı eşiğinde yatan bir kedi aynı zamanda evdeki sınırları kendi kafasında düzenliyordur. Kediler evin haritasını bilir. Hangi alanların kime ait olduğunu çok iyi algılar. Sizin odanız, onların odası, ortak alanlar, hepsinin ayrı bir enerjisi vardır. Kapı eşiği bu alanların kesişim noktası olduğu için kediniz burada adeta evin yöneticisi gibi davranır. Bu noktalar aynı zamanda kedinizin en çok güvendiği bölgelerdir. Köşe noktaları, yüksek yerler ve kapı eşikleri. Bu yüzden kediniz bu bölgelerde daha sık görünüyorsa, bu evde kendini güvende hissettiğini gösterir. Kediniz kapı eşiğine uzandığında bazen sadece sizi dinliyor olabilir. Adımlarınızı, konuşmanızı, hatta nefes ritminizi bile fark eder. Kediler yakınlarının her sesine karşı hassastır. Eşiğe yatmak, hem kulaklarını hem gözlerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlar. Bazı kediler bu davranışı misafirler geldiğinde daha sık yapar.
Misafirler ya da yabancılar evdeyken kediniz kapı eşiğine yatarak evi gözlemler. Sizi de gözetir. Misafirleri de kontrol eder. Bu durum hem merak hem de koruma içgüdüsünden kaynaklanır. Çünkü kediniz kendi alanını yabancılarla paylaşma konusunda temkinlidir. Kediler kapı eşiğinde uzanarak kendi enerjilerini de toplarlar. Bazı günler daha sakin olmak isterler. Bazı günler daha sosyal. Kapı eşiği bu dengeyi kurmaları için onlara iyi bir alan sağlar. Sonuç olarak kapı eşiğinde yatan bir kedi size pek çok şey anlatır. Güvende olduğunu, sizi izlediğini, sizi önemsediğini, evi yönettiğini, alanını koruduğunu ve hepsinden önemlisi sizinle bağlantıda kalmak istediğini. Bu davranış, kedinizin hem içgüdüsel hem de duygusal bir iletişim şeklidir. Kediniz size doğrudan konuşmasa da davranışlarıyla her gün mesaj verir. Kapı eşiği de bu mesajların en açık okunanlarından biridir. Kediniz kapı eşiğinde yatıyorsa içiniz rahat olsun. Bu çoğu zaman sevgi dolu bir bağlılık işaretidir. Kediniz orada yatarken aslında size ben buradayım, her şeyi takip ediyorum, sen güvendesin demektedir. Ve işte kediler böyle küçük ama çok anlamlı davranışlarla bize sevgilerini gösterirler. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgi ve patiyle kalın.